Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında çok farklı ama bir o kadar da lezzetli bir tarifim var. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesini açıklama kısmından görüntüleyebilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 2,5 su bardağı unu, yani ortalama 300 gram kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp unun orta kısmına bir çukur açalım. Üzerine 1 yemek kaşığı eritilmiş ama sıcak olmayan tereyağı, 1 silme yemek kaşığı instant maya, 1 adet çırpılmış yumurta, ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp kaşıkla hamurumuzu karıştırmaya başlayalım. Bir taraftan karıştırarak diğer taraftan azar azar ılık süt ilavesi yapalım. Yanımıza 1 su bardağı kadar süt alıp kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben toplamda 150 mililitre kadar süt kullandım. Başta da söylemiştim, kullanmış olduğum su bardaklarımın ölçüleri 200 mililitredir. 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı sütün tamamını değil, sadece 4'te 3'ünü kullandım. Sonuç olarak ele yapışmayan ve yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Elde ettiğimiz hamurun üzerini poşet, streç veya kapakla, neyle isterseniz onunla, hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve en az hamurumuz 2 katına çıkıncaya kadar dinlendirelim. Ortalama mayalanma süresi 45-60 dakikadır. Hamurumuz mayalanırken biz geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 500 gram orta yağlı kıymayı uygun bir tavanın veya tencerenin içerisine alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Et suyunu salıp tekrardan geri çekmeye başladığında üzerine 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanı ve 1 adet kırmızı biberi ilave edelim. Bu aşamada üzerlerine birazcık da tuz ilavesi yapalım ki sebzeler diriliğini çabucak kaybetsinler. Tenceremizin kapağını kapatalım ve kısık ateşte sebzeler hafiften diriliğini kaybedinceye kadar pişirelim. Daha sonra 1 adet de doğramış olduğumuz domatesi veya isterseniz rendeleyebilirsiniz. İlave edip tekrar kapağını kapatarak domatesler de suyunu salıp geri çekinceye kadar pişirelim. Yeteri kadar pişirdikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar domates ve 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave edip salçanın da çiğ kokusu gidinceye kadar kıymayla birlikte kavurmaya devam edelim. Yeterince kavurduktan sonra iç harcımız artık hazır olmuştur. Şimdi ocağı kapatalım ve soğuması için bir kenara alalım. Bu arada hamurumuzun da artık mayası gelmiş. Şimdi mayası gelmiş hamurdan elimizle parçalar kopartarak bezeler yapalım. Bezelerimizin boyutu ortalama bir cevizden birazcık daha büyük olmalı. Toplamda 8 veya 9 adet beze elde etmeliyiz. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle kapatıp 10 dakika kadar dinlenmeye alalım. Onlar dinlenirken biz 2 adet büyük boy soğan alıp soğanlarımızın baş kısımlarını ince bir şekilde keselim. Kestikten sonra dışındaki sarı kabuğunu dikkatli bir şekilde soyalım. Kabuklarını soyduktan sonra derin bir çizik atıp iç kısmını çıkartalım. Yani orta kısmını çıkartalım. Çıkarttıktan sonra soğanlarımızı bu şekilde ayıralım. Dikkatli bir şekilde ayırırsanız kırılma yaşamazsınız. Soğanların içerisinde yani birbirlerine yapışan yerlerinde incecik perdeler olacaktır. Onları da çıkartmanızı tavsiye ediyorum ki daha sonra dişe gelmesin.
Ve bu şekilde soğanlarımızı tamamen hazırladık. Şimdi hamurumuz da artık yeteri kadar dinlenmiş. Dinlenen hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım ve tatlı tabağından birazcık büyük olacak şekilde açalım. Ve açtığımız hamuru bir kenara alıp geriye kalan bezelerimizin tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Hamurların tamamını açıp hazırladıktan sonra bir adet yumurta alıp yumurtanın sarısını bir, beyazını ise bir kabın içerisine alalım. Sarısını eklediğimiz kabın içerisine 3 yemek kaşığı kadar süt, beyazını eklediğimiz kabın içerisine ise 3 yemek kaşığı kadar ekşi olmayan yoğurt ekleyelim. Yoğurt eklediğimiz kaba birazcık da tuz ilavesi yapıp daha sonrasında her ikisini çırpıcıyla veya şöyle bir çatalla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ve soslarımız artık hazır oldu. Onları bir kenara alalım. Hazırlamış olduğumuz soğanları açtığımız yufkaların üzerine dizelim. Hamurun bir ucundan tutup soğanın içine doğru katlayalım ve her tarafını bu şekilde katlamaya devam edelim. Hamurumuz yumuşacık olduğu için kolaylıkla şekil alacaktır. Ve şöyle bir tanesini artık hazırlamış olduk. Şimdi geriye kalan hamurlara da aynı şekli vermeye devam edelim. Şöyle hemen hızlıca sizlere gösteriyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi fırın tepsisine dizmiş olduğumuz hamurlarımızın üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını güzelce sürelim. Dış kısımlarına yumurta sarısı ve süt karışımını sürdükten sonra içlerine birer yemek kaşığı olacak şekilde yumurta beyazı ve yoğurt karışımından ilave edelim. Daha sonra kıymalı harçla içlerini dolduralım. Son olarak ise üzerlerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri koyalım. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir tarif. Börek desem değil, pide desem değil ama ortak bir lezzet ve de kesinlikle ana yemek tadında bir tarif. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şöyle artık hazır oldular. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri, altı, kenarı yani her tarafları güzelce kızarana kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 20 dakikadır. Ve fırından çıkan yemeğimiz artık servise hazırdır. İster soğuk, ister sıcak olacak şekilde servis edebilirsiniz. Her halükarda lezzetinden kesinlikle bir şey kaybetmeyecektir. Eğer tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de görmesini istediğiniz sevdiklerinizle veya ailenizle ister WhatsApp hesabınız üzerinden isterseniz de diğer sosyal medya hesaplarınız üzerinden aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.